Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu bardak altlıklarını yapacağız. Buna uyumlu olarak runner tarifini paylaşmıştım yapraklı olarak. Şimdi aynı modelin bardak altlığını yapıyoruz. En kısa zamanda bu bardak altlıklarının suplası da gelecek. Runner'ın takımı olan supla modeli de en kısa zamanda paylaşacağım. Yapılışı çok kolay, bir saat içinde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model ve çok da ip gitmiyor. Bu bardak altlıkları için yaklaşık 20 metre kadar ip gidiyor. Çok fazla ip yemiyor. Yapılışı çok kolay, dediğim gibi bir saat içinde bir tane rahatlıkla bitiyor. Ben bunu yaparken iki farklı ip kullandım. 2 milimetre koton makrome. Türkiye'deki %100 koton makrome ipleri kullanırsanız 1 milimetrelik koton makromeleri kullanabilirsiniz. Kullandığım ip koton ve polyester karışımı. Biraz daha ince görünümlü. Biraz yumuşak koton ip gibi görünüyor. İpin görüntüsü biraz ince gibi görünüyor ama ipin üzerinde 2 milimetre koton makrome yazıyor. Bunları mesela koton iplerle yaptım. Bunları polyester makrome ipleriyle de yapabilirsiniz. Penye iplerle de yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi kalan fazlalık iplerinizi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iplerin rengini değiştirince farklı farklı görseller çıkıyor. Bunu kahverengi ve sarı yapınca sanki ayçiçeği görünümünde, bu sonbahar renginde falan, bu şekilde turuncu, sade renk yapınca bu şekilde de güzel oldu. Böyle açık renk yapıp etrafına herhangi bir renk geçerseniz öyle de güzel görünüyor. Böyle sarı ve beyaz yapınca papatyaya benzetmeye çalıştım. Dediğim gibi farklı farklı renkler uygularsanız farklı çeşitler çıkar. Bu hayal gücünüze kalmış. İpleri nasıl karıştırırsanız farklı farklı modeller çıkacaktır. Örneğin mavi ile lacivertle beyazla yaparsanız da nazar boncuğu şeklinde olur. Bu renklerde yapmanız ya da benim kullandığım ipleri kullanmak zorunda değilseniz istediğiniz ip, renk kullanabilirsiniz. Ben runner'ımı ekru ve turuncu yaptığım için ona uyumlu olsun diye ona yakın renkleri yaptım. Kanalıma abone olmak, yorum yapmak, beğeni yapmak tamamen ücretsiz. Biliyorsunuz hedefimiz 1 milyon abone olmak. Şu anda neredeyse yarısına yaklaştık. Şimdi diğer yarısını tamamlamaya geçiyoruz. Umarım en kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaşmış oluruz sizlerin sayesinde. Videoların keşfete düşmesi için sizin destekleriniz çok önemli. Beğen ve yorum yaparak ya da paylaşarak keşfete düşmemizi sağlayabilirsiniz. Bu bardak altlıklarını da şu şekilde bardaklarla göstereyim. Benim böyle bir kupam var. Böyle kupayı koyduğunuz zaman bakın etrafında yapraklar kalıyor. Bu şekilde Türk kahvesi fincanı koyduğunuz zaman, sadece fincanı böyle yaptığınız zaman hoş durmuyor. Tabağıyla koyduğumuz zaman yine yapraklar etrafta güzel görünüyor. Sadece ekru renkte göstereyim. Bunda da bu şekilde duruyor. Eğer çay bardağıyla da kullanmak isterseniz, benim çay tabağı biraz normalden büyük olduğu için yapraklar biraz az görünüyor olabilir. Böyle bu şekilde büyüklükte bir çay tabağı olursa daha iyi görünebilir. Görüntüleri bu şekilde arkadaşlar. Bakın istediğiniz bardakla kullanabilirsiniz. Türk kahvesi, fincan, çay bardağı hepsiyle kullanabilirsiniz. Tepside size göstereyim. Tepsinde de şu şekilde. Sunumlarınız da gayet şık duracak. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modeli sihirli halka yaparak başlıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Bu doladığım ipin altından bir tığımı geçiriyorum. Bu ipi alarak bir hamle çevirdikten sonra bu şekilde bir zincir atarak bunu burada sabitliyorum. Şimdi trabzan yaparak başlıyorum. Bu ilk zincir olarak sayıyorum. Toplamda 3 zincir yapıyorum. Çektiğimiz zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Toplamda halkanın içinde 20 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. 1, 2, 3. trabzanı yapıyorum. Toplamda 20 trabzan yapıyoruz. 4, 5,
Halkanın içine toplam 20 tane trabzan yapalım. Ondan sonra halkamızı birleştirelim. Toplamda 20 tane trabzan yaptım halkamın içine. Şimdi bu ipimi iyice sıkıyorum, sıkabildiğimiz kadar. Bu ilk yaptığımızın tepesine batarak birleştiriyorum. Oradan ipi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. 3 zincir ilk trabzan için, aradaki zincir içinde 4 zincir çekiyorum. Toplamda 7 zincir yapıyorum. 3 zincir trabzan, 4 zincir aradaki zincir için. Tığıma doluyorum. Bu şu anda zincirin tepesinde. Bir trabzan tepesi atlıyorum. İkinci trabzan tepesinde bir trabzan yapıyorum. Arada 4 zincir. Tığıma doluyorum. Bir trabzan tepesi atlıyorum. İkinciye batıyorum. Orada bir ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir. Tığıma doluyorum. Bir trabzan tepesi atlıyorum. İkincinin tepesinde bir trabzan yapıyorum. Bu ipimi de böyle arkada doladım temiz durması için. Fazlalığı kesiyorum. Bu sırayı da hep aynı şekilde yapacağız. Arada 4 zincir. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda bu şekilde 10 tane trabzan olacak. Sıra sonuna kadar yaklaştım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye batıyorum. Artık trabzan yapacak yer kalmadı. Sadece aradaki 4 zinciri yapıyoruz. 4 zincir. 1, 2, 3. zincirin içinden batarak ipi alıyorum. İlmeğimi burada birleştiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi yaprak yapmaya başlayacağız. Trabzan yerine 4 zincir çekiyorum. Tığıma 5 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Oradan ipimi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımızı yapıyoruz. Bu şekilde 2 2. Buradan çıkan ilmekle bir doladığımızı, buradan çıkan ilmekle bir doladığımızı, yani bu şekilde 2 2 sırasıyla bu doladıklarımızı, en son ikisini birlikte. Bir zincir. Bu sefer 4 sefer doluyoruz. Bu ilk iki teline batarak ipi oradan alıyoruz. Aynı diğer burada yaptığımız gibi 2 2 çekmeye başlıyoruz. Sırasıyla doladıklarımızı, en son bu ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tığımızı bu sefer 3 sefer doluyoruz. Bu son trabzanın ilk iki teline batarak aynı işlemi yapıyoruz. Sırasıyla doladıklarımızı, en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tığıma bu sefer 2 sefer doluyorum. Bakın son trabzanın ilk iki teline batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Şimdi bir sefer doluyorum. Bu ilk iki teline batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Şimdi bu yaprağın yarısı bitti. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz. Bir zincir, bir sefer doluyorum. En son, bakın en son battığım bu iki tele batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki batma yerine, yani bu trabzanı yaparken battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir, tığımı bu sefer 3 sefer doluyorum. Sıradaki battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir, bu sefer 4 sefer tığımı doluyorum. 1 2 3 ve 4. Bu sefer ilk battığım ilk iki tele batarak trabzanımı yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bu şekilde yaprak yapılışını bitiriyoruz. Şimdi yeni yaprağa başlamak için normal trabzan yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum.
Yaprak yapmak için bu trabzan tepesine batmıştım. Şimdi bu sıradaki trabzan tepesine batarak normal üçlü trabzanı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Her yaprak bu şekilde olacak. Şimdi bu trabzan buradaki iki yaprağın arasındaki trabzan oluyor. Şimdi yeni yaprak yapmaya başlıyoruz. Tığımı 5 sefer doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzan tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. Sırasıyla 2 2 doladıklarımı yapıyorum. Doladıklarım bitti. Şimdi ikisini birlikte yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer 4 sefer doluyorum. 3 ve 4. İlk iki teline batarak ipimi oradan alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. 3 sefer yapıyorum. Bu iki teline batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir. Bu sefer 2 sefer doluyorum. İlk iki teline batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Bakın ilk iki teline batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Yaprağın yarısını bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz. Arada bir zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. En son battığım yere batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Arada bir zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sonraki battığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. Bakın en son buna battık. Sonra sıradaki battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Bir zincir. Tığımı bu sefer 4 sefer doluyorum. Bu ilk iki teline batarak sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Yaprak işlemi bitiyor. Şimdi bu trabzanı yapıyoruz burada. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Sıradaki trabzanın üzerine yaprağı yapacağız. Ondan sonra sıradaki trabzanın üzerine trabzan yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar toplam 5 tane yaprak yapıyoruz. Bakın bu şekilde toplam 5 tane yaprak oluyor. Sıra sonuna kadar yapalım. En son burada birleştirelim. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 5 yaprak yaptım. Şimdi sıramı birleştireceğim. Bu ilk trabzanın oradan birleştireceğim. Bu trabzanın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bu ilmeğimi bakın bu trabzanın tam ortasından geçirip bu trabzanın ortasına getiriyorum ilmeğimi. Şimdi iz sürme yapacağım. Bunu isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz ucuna normal hani böyle sık iğne de yapabilirsiniz, isteğe bağlı olarak. Benim gibi iz sürme de yapabilirsiniz. Böyle bırakabilirsiniz, hiç problem değil. Ama iz sürme yapınca böyle daha kalıp gibi duruyor. Mesela ben bunu daha ütülemedim bu şekilde. Ütülemediğim halde iz sürme bunu daha kalıp gibi tutuyor. Mesela bunlar aynı ip. Bakın bunun duruşuna bakın. Bunun duruşuna bakın. Bu iz sürme bunu biraz daha kalıplaştırıyor. Daha güzel duruyor. Şimdi ilmeğin ortasına geldim. Bakın arka tellerine batarak iz sürme yapacağız. Arada bir zincir çekmiştik. Zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Burada trabzanın tepesindeki ilmeğin arka telinden alıyorum ipimi. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bakın zincirin arka telinden, trabzanın arka telinden bu şekilde iz sürme yapıyoruz. Dediğim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz ama daha düzgün durmasını sağlıyor.
Bu şekilde bütün ilmeklerin arka tellerinden iz sürme yapıyorum. Bu şekilde bir yaprağı bitiriyorum. Yaprak kısmında bütün zincir ve trabzanların arka tellerinden iz sürme yaptım. Bakın farka bakabilirsiniz. Bu yaprağa bakın. Bir de bu yaprağa bakın. Sadece bu ortadaki trabzanın tepesine batmıyorum. Burayı bu şekilde biraz toparlıyor. Eğer buna da batarsam yapraklar böyle biraz ayrık duruyor. Orayı toparlamak için sadece bu iki yaprak arasındaki bu trabzanın tepesine batmıyorum. Yapraktaki trabzanın tepesine batarak direkt oraya geçiş yapıyorum. Sonra sırasıyla zincirlere, trabzanın tepesine bu şekilde iz sürme yapmaya devam ediyorum. Bakın demek istediğim bu. Burayı biraz toparlıyor. Yaprakların biraz daha birbirine yakın olmasını sağlıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün yaprakların tepesine iz sürme yapabilirsiniz. Burada da renkli olanı var. Renkli olanı da aynı şekilde yaprak kısmını bitirdikten sonra ipimizi kesip bu şekilde farklı bir iple de kenar kısmını geçebilirsiniz. Bu da ayrı bir hava katıyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi renkli renkli kendi ipiyle bu şekilde iki renkli her türlü yaptım, denedim sizlere fikir olsun diye. Bakın bu da sade. Sade de yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar iz sürme yapalım. Sıra sonuna kadar iz sürme yaptım. Son trabzanın tepesine de yaptım. İlk battığım yere batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sonra bu ipimizi arkaya doğru çekiyoruz. Sıradaki ilmeğin içinden beri bu ipimi alıyorum. Arkaya doğru çekiyorum. Bu ipimizi arkada saklıyoruz. Böyle tellerin arkasından beri çekiyorum. Sonra fazlalık ipi de kesiyorum. Şimdi yapılışı bu kadar. Şimdi bunları ütüleyip size son halini gösteriyorum. Şimdi bardak aldıklarımı bitirdim. Hepsini ütüledim. Sizlere bitmiş halini bu şekilde göstereyim. Hepsi çok şık duruyor. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bakın bardaklarla da bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.